Karşınızdaki insanı tanımanın en iyi yolu onu gözlemlemek ve onu dinlemektir. Bunu herkes bilir. Ama bazı insanlar size tam da duymak istediğiniz şeyleri söylediği için tasarlanmış bir dil kullanırlar adeta. Ve siz onları dinledikçe aslında tanımaz, adeta büyülenir, hipnotize olursunuz. Çoğu aşk hikayesi benzer bir şekilde başlar. Bir şekilde onunla karşılaşır, tanışırsınız. Akıllı, güzel ya da yakışıklı, çekici ve sempatik gelir. Sözleri tam da kalbinize dokunur. Eve dönünce herkese onu anlatır, o gece heyecandan uyuyamazsınız. Ama örneğin 3 yıl sonra onun size neler yaptığını hatırladığınızda aslında o ilk gördüğünüz anın da her detayını geri sararsınız. Ve bütün o ipuçlarının daha o masadayken bile gözlerinizin önünde durduğunu görürsünüz. Peki o ipuçlarını o gece yakalayabilir miydiniz? Bence evet. Ama bunun için bir dedektif gibi düşünmeniz gerekiyor. Ve bir dedektifin en güçlü aracı elindeki büyüteç değil, nereye bakacağını bilmesidir. Ben Mustafa Çay. Bugün ilk buluşmada narsisistik örüntüyü nasıl anlayabileceğimizi, bu ipuçlarını nasıl bir araya getirebileceğimizi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Sherlock Holmes gibi klasik dedektiflik romanlarında bir sahne vardır. Suç mahalli kalabalıktır. Herkes ortalıkta dolaşır. Parmak izleri birbirine karışmıştır. Ama dedektif gelir ve diğer herkesin gözden kaçırdığı o tek bir detayı bulur. Çünkü dedektif sahneye merakla değil, belli bir çerçeveyle bakar. Neyi aradığını bilir. Fakat ilk buluşmada çoğumuz tam tersini yaparız. Sahneyi bir dedektif olarak değil, bir sanık olarak izleriz. En iyi kıyafetlerimizi giyer, en zekice tasarlanmış cümlelerimizi hazırlarız ve tüm enerjimizi tek bir soruya cevap bulmak için harcarız. Acaba beni beğenecek mi? Ama asıl sorulması gereken soru bu değil. Asıl soru şu: ben onu beğenecek miyim ve daha da önemlisi bu kişi benim için yeterince güvenli mi? Ve bu soruya cevap bulmak için gözlemci koltuğuna oturmamız gerekiyor. Evet, bugün size ilk buluşmadaki narsisistik izleri okumak için bir dedektifin çerçevesini çizeceğim. Ama şunu en baştan söylemem gerekiyor. Bu çerçeve sizi paranoyak yapmak için değil, sadece gözünüzü açmak için olacak. İlk ipucu genellikle en parlak olanıdır. Ve zaten bu kadar parlak olduğu için de çoğunlukla gözden kaçar. Dışarıda güneşli bir gün düşünün. Güneş öyle parlak ki her şeyi olduğundan bile daha güzel gösteriyor. Gözleriniz kamaşıyor. Eleştirel bakışınız tamamen körleşiyor. Ama bu güneş değil, dev bir sahte projektör. Siz onu doğal bir ışık kaynağı sanıyorsunuz. Oysa birisi o ışığı tam sizin gözlerinize doğru tutmuş. Narsisistik özellikleri olan bir kişi sizi tanıdığı ilk dakikadan itibaren bir enerji fırtınası yaratır. Ben yıllar sonra biriyle bu kadar derin bir bağ kurabileceğimi hiç düşünmemiştim der. Sen gerçekten de çok farklısın. Sanki seni yıllardır tanıyor gibiyim. Sen bunca zaman boyunca nerelerdeydin? İşte bu cümleler muhtemelen size de çok tanıdık geliyordur. Peki karşınızdaki gerçekten heyecanlanmış olamaz mı? Olabilir tabii ki. Ama aşk bombardımanını sağlıklı bir ilgiden ayıran şey zamanlama, hız ve orantısızlıktır. Sizi tanımadan sadece 2 saat geçirdikten sonra sen hayatımın aşkısın diyen birinin söyledikleri ne kadar gerçekçi olabilir ki? Bu çoğu zaman bir kancadır. Belirli bir süre birlikte vakit geçirmeden o bağlanma hissine güvenmeniz mümkün bile değil. İkinci ipucu daha da sinsidir. Çünkü size kendinizi anlaşılmış hissettirir. Narsistlerin en sofistike araçlarından biri aynalamadır. Şöyle çalışır. Siz yoga yaptığınızı söylersiniz, o da yoga yapıyordur. Felsefeyi sevdiğinizi söylersiniz, o Nietzsche'ye hayrandır. Annenizden bahsedersiniz, anne çocuk ilişkisi onun da en hassas ve kritik noktasıdır. Her söylediğiniz şeye mükemmel bir karşılık bulursunuz. Bu bir rastlantı değil. Bu sizin ihtiyacınız olan şeyi anlık olarak okuyan ve onu size geri yansıtan bir mekanizma aslında. Birkaç dakikalık konuşmadan sonra nihayet beni anlayan birini buldum hissi yaşarsınız ve beyin bu kimyasal ödülü aldığı anda gerçekliği sorgulamayı bırakır. Gerçek merak
bambaşka bir şeydir. Gerçekten merak eden biri sizin her söylediğiniz şeye "Ben de öyle." gibi cevaplar vermez. Bazen "Ben hiç öyle düşünmemiştim." der. Farklı olduğunuz konular olabileceğini, bunun da ilişkiye gerçekten renk katabileceğini bilir. İşte fark budur zaten. Aynalama sizin zaten bildiğiniz şeyleri size geri yansıtır. Ama merak sizi yepyeni bir yerlere taşır ve ilişkiyi de sağlamlaştırır. Bunu test etmenin bir yolu var. Kasıtlı olarak yanlış bir şeyler söyleyin örneğin. Sevmediğiniz bir şeylerden, sahte bir hobiden falan bahsedin. Eğer anında ona da ilgi duyduğunu söylüyorsa bu dürüst bir yansıma değil, stratejik bir aynalama olabilir. Şimdi dedektifin en güvenilir testine geçelim. Karşınızdaki kişinin garsona, kasiyere, servis personeline, hatta sokakta yanınızdan geçen insanlara, otopark görevlisine, trafikteki diğer sürücülere, sokak hayvanlarına, tüm bunlara nasıl davrandığını izleyin. Ve bunları müdahale etmeden sadece gözlemleyin ve zihninize kaydedin. Narsisistik özellikleri olan kişiler için dünya iki katmandan oluşur. Üsttekiler ve alttakiler. Üsttekilere büyülenmiş bir hayranlıkla yaklaşırlar. Alttakilere ise ya görünmez muamelesi yapar ya da açıkça kötüler ve küçümserler. Bazı insanlar bu denklemin statü belirsizi olarak tam ortada bir yerde durur. Ve narsist o garsona, valeye, bina görevlisine, marketteki kasiyere nasıl davrandıysa muhtemelen bir zaman sonra da size öyle davranacaktır. Aracın motor kaputunu açmak gibi düşünün. Showroom'daki araba pırıl pırıl, her şey yerli yerinde gibi görünür ama aklı başında bir alıcı arabanın kaportasına değil, motorun içine bakar. Diğer insanlar testi o motorun kaputunu açmaktır. Dışarıdaki cilayı bir kenara bırakıp gerçek mekaniği görmektir. Belki yalnızca o gün öyleydi diyebilirsiniz. Olabilir. Bir seferlik olabilir. Ama bu örüntü acaba tekrarlıyor mu? Önemli olan bu işte. Ve bu nedenle hemen acele bir karar vermeden önce önemli bir süre, makul bir süre gözlemlemeye devam etmelisiniz. Evet, bu ipuçlarının hepsi de dışarıyı gözlemlemekle ilgiliydi. Ama dedektifin en güvenilir argümanları aslında dışarıda değil, kendi bedeninde saklıdır. Sinir sisteminiz bilinçli zihninizden çok daha hızlı çalışır. Tehlikeyi siz fark etmeden çok önce bedeniniz çoktan not almıştır zaten. Buluşma sırasında midenizde hafif bir sıkışma hissettiniz mi? Farkında olmadan geriye doğru yaslandınız mı? Gülümsemeniz donuklaştı mı? Eve dönerken harika geçti diye düşünürken aynı zamanda içinizde böyle belirsiz, adını bile koyamadığınız bir rahatsızlık oluştu mu acaba? Bu ve buna benzer diğer rahatsız edici bütün işaretler. İşte bu işaretler bedeninizin not defterindeki kayıtlardır. Ve çoğu zaman yıllar sonra geriye dönüp baktığınızda bedenin o ilk işaretlerde ne kadar haklı olduğunu fark edersiniz. Mantıklı zihniniz onu haklı çıkarmaya çalışırken bilinç dışı zihniniz ve bedeniniz senaryonun sonunu aslında çoktan biliyordu muhtemelen. Bu yüzden yıllar sonra pişman olmamak adına ilk buluşma ve sonrasında sık sık kendinize şu soruları sorun. Onun yanında ne kadar kendim olabildim? Bir şeyler söylemek istediğimde kendimi içimden sansürledim mi? O gülümsemeyi zorladım mı? Yoksa kendiliğinden mi geldi? Bu ve buna benzer sorular bedenin dilini çözümlemek için bir filtre işlevi görecektir. Şimdiye kadar bazı teknik ipuçlarından bahsettik ama burada durup biraz daha büyük soruyu sormamız gerekiyor. Narsist sahneye çıktığında konuşmanın büyük bir bölümünü kendine doğru çeker. Sizi dinliyormuş gibi yapar ama kısa sürede konuyu tekrar kendine bağlar. Başarılarını anlatırken şişirilmiş bir özgüven sergiler. En ufak bir eleştiride savunma duvarlarını yükseltir. Eski ilişkilerinden bahsederken suçlu daima karşı taraftır. Ama sağlıklı biri geçmiş ilişkilerindeki kendi payını da görebilir. Fakat her hikayenin tek mağdurunun aynı kişi olduğu bir anlatıda o kişinin güvenilirliğini sorgulayın. Ve bir de sınır ihlalleri var tabii. Küçük, neredeyse görünmez ihlaller. İzin almadan sürekli sizi düzeltmek, planlarınızı sorgulamak, şaka kisvesi altında araya sizi küçümseyen bir cümle sıkıştırmak. Bunlar tesadüf değil. Sınırlarınızın nerede olduğunu ölçen erken testler. Empati konusu ise
Belki de en kafa karıştırıcı olanı. Bazıları tamamen ilgisizdir. Siz önemli bir şey anlatırsınız, tepkisiz kalırlar. Hızla kendi konularına tekrar geri dönerler. Bazıları ise tam tersine aşırı dramatik ve performatif bir empati sergiler. İkisi de gerçek empatiden farklıdır. Gerçek empati sakin, meraklı ve tutarlıdır. Bütün bu ipuçlarını bilmek aslında cevabın sadece yarısı. Asıl soru şu: neden bazılarımız bu ipuçlarını açıkça görse bile aynı kapıdan tekrar tekrar giriyor? Cevap çoğu zaman çocukluk yıllarına kadar uzanır. Ulaşılması zor, tutarsız ya da koşullu seven bir ebeveynle büyüdüyseniz o tutarsızlık sinir sisteminize tırnak içinde normal olarak kaydedilir. Beyin bildiği şeyi güvende olmakla eşdeğer tutar. Bu yüzden sizi gergin tutan biri tanıdık gelir. Sizi gerçekten görüp seven biri ise yabancı, hatta sıkıcı hissettirir. İnsanların bad boy'ları bu kadar çok sevmesinin sebebi de budur. Bu yüzden derler ya, bildiğin düşman bilmediğin dosttan daha iyidir. Bu bir his yanılgısı elbette. Kaosun aşk olarak kodlanması ve o kodu çözmek sadece bilgiyle olmaz. Bazı alışkanlıkları değiştirmek zaman ve emek ister. Bütün bunları yaptıklarımız yüzünden kendimizi suçlamamız için söylemiyorum. Özgürleşmek için söylüyorum. Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum sorusunun cevabı sizin kusurlu biri olmanız değil kesinlikle. Sinir sisteminizin yanlış bir güncelleme almış olması çoğunlukla ve bu güncellemeler de değiştirilebilir. Peki o zaman sağlıklı bir ilişki nasıl hissettirir? Sağlıklı bir ilk buluşmada enerjiniz tükenmez. Aksine doğal bir enerji gelir. Karşınızdaki sizi bir oyuncu gibi değil, bir insan gibi görür. Başarılarınızı ezmez, kutlar. Suskunluklarınız bile ona kendini rahat hissettirir. Onun yanındayken maskeniz olmadan da var olabilirsiniz. En havalı versiyonunuzu değil, gerçek versiyonunuzu göstermeye cesaret edersiniz. Ve belki de en önemlisi, o buluşmadan sonra bedeniniz ve zihniniz dinlenmiş hissettiriyorsa size, bu kişi muhtemelen sizi tüketen değil, besleyen biridir. Şimdi o masaya geri dönelim. İçeceğiniz önünüzde. Karşınızda biri var ama artık farklı bir gözle. Adeta bir dedektifin gözleriyle bakıyorsunuz. Bedeninizi dinliyorsunuz. Bu tepkiler bir ayna yansıması mı yoksa gerçek merak mı? Bunu ayırt edebiliyorsunuz. Motor kaputunu açıyorsunuz ve kibrin ve büyüklenmeci işaretlerin o çatlaklardan sızıp sızmadığını seyrediyorsunuz. Bu bir güvensizlik ya da paranoya değil, maalesef etrafımız o kadar çok toksik örüntüyle dolu ki aşk sandığımız şey kendi bataklığımız olabiliyor. Dünyamız toksik ilişki cehennemine döndü maalesef. İnsanlar yüreğinin götürdüğü yere gidiyor ama sonunda soluğu ya aile mahkemelerinde ya da karakollarda alıyorlar. İşte amacımız umutla başlayan bir yol hikayesinin bir korku ya da dram filmine dönüşmemesi. Bu yüzden bir dedektif gibi işaretleri takip etmenizi istiyorum. Paranoyak olduğumuz için değil, kendimize saygı duyduğumuz ve hak etmediğimiz bir kareye girmek istemediğimiz için. Hani büyüklerimizin bir duası vardır ya, ben de bu sohbetimizi o sıcacık temenniyle bitirmek istiyorum. Allah karşınıza hep iyi insanlar çıkarsın. Ama küçük bir ilave de ben yapayım. Her karşınıza çıkanı da iyi biri sanmayın.